Büyük Okyanus'un tam ortası. En yakın karaya binlerce kilometre uzaklıkta, haritada nokta kadar bile yer kaplamayan bir kara parçası. Pitcairn Adası. Bugün üzerinde sadece 50 kişinin yaşadığı bu yer, o sakin dalgaların arkasında insanlığın en çok saklanan kronolojilerinden birini barındırıyor. Her şey Britanya ordusunun kaçan bir grup isyancının bu adaya sığınmasıyla başladı. Dış dünyayla bağı tamamen kopan bir avuç insan, önce kendi ürettikleri alkolün tetiklediği kanlı hesaplaşmalarla, ardından kadınların hayatta kalma mücadelesiyle burada bambaşka bir dünya kurdu. Ve bu kapalı toplumun hikayesi 100 yıl sonra modern mahkeme salonlarında biten, üzeri örtülmeye çalışılmış bir davayla sonuçlandı. İnternetteki uydurma efsaneleri bir kenara bırakın. Detayları parça parça bir araya getireceğiz ve o adadaki ilk kırılma anına odaklanacağız. Şimdi hazırsanız ilk kanın döküldüğü o güne, hikayenin en başına gidelim. Tarihsel süreç incelendiğinde Pitcairn Adası'nın hikayesi 11. yüzyıla kadar uzanır. Arkeologların ve araştırmacıların dikkat çektiği nokta adaya ilk ayak basanların Polinezyalı denizciler olduğudur. Bu topluluk yanlarında getirdikleri evcil hayvanlar ve bitki tohumlarıyla adada tamamen kendi kendine yeten bir ekosistem ve yerleşim kurmayı başardılar. Pitcairn ilk bakışta sarp kayalıkları ve hırçın dağlarıyla ürkütücü görünse de adanın iç kısımları adeta bir vaha gibiydi. Zengin tatlı su kaynakları, verimli volkanik topraklar ve en önemlisi o dönem Pasifik dünyasında çok değerli olan obsidyen ile kaliteli taş rezervleri bu adada bulunuyordu. Polinezyalılar bu cennet benzeri adada yaklaşık 400 yıl boyunca refah içinde yaşadılar. Sahip oldukları kaliteli taşları ve madenleri kendilerine tam 500 kilometre uzaklıkta bulunan Mangareva Adası'nın halkıyla ticaret yapmak için kullandılar. Deniz aşırı bu ticaret ağı adanın dış dünyayla olan tek bağını oluşturuyordu. Ancak her doğal kaynak gibi Pitcairn'deki madenler de sonsuz değildi. 15. yüzyıla gelindiğinde adadaki taş rezervleri tükenmeye başladı. Resmi kayıtlar doğrudan bu döneme ait olmasa da bölgedeki arkeolojik bulgular ve katmanlar bize net bir tablo sunuyor. Satacak hiçbir şey kalmayan Pitcairn halkı ile Mangareva Adası arasındaki ticari ilişkiler tamamen koptu. Bu kopuş adada büyük bir yokluğu ve ekosistemin çöküşünü beraberinde getirdi. Sınırlı kaynakların paylaşımı üzerine çıkan iç savaşlar adadaki nüfusu hızla tüketti. Kaçacak hiçbir yeri olmayan halk açlık ve çatışmalar sonucunda yavaş yavaş hayatlarını kaybettiler. Avrupalı denizciler yüzyıllar sonra adaya ayak bastığında karşılarında sadece boş kulübeler, taş aletler ve derin bir sessizlik bulacaklardı. Ada ikinci ve en çok konuşulan konuklarını ağırlamak üzere tamamen boşalmıştı. Takvimler 1787 yılını gösterdiğinde Büyük Britanya Krallığı denizcilik tarihinin en çok incelenen gemilerinden biri olan HMS Bounty'yi Pasifik Okyanusu'na doğru yola çıkardı. Geminin resmi görevi ekmek meyvesi adı verilen ve tropikal iklimlerde yetişen bir ağacın tohumlarını toplamaktı. İngiliz hükümeti Karayipler'deki plantasyonlarda çalıştırdığı işçi ve köle nüfusunu en ucuz ve en verimli şekilde doyurmanın yolunu arıyordu. Ekmek meyvesi bu arayışın resmi çözümüydü. Geminin başında Teğmen William Blythe adında disipliniyle tanınan sert bir kaptan vardı. Bounty uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Tahiti adasına ulaştı. Ancak aylardır deniz hayatının sefaletini çeken sert disiplinden bulunan mürettebat Tahiti'de hiç beklemedikleri bir atmosferle karşılaştı. Tropikal iklim, bol yiyecek ve yerel halkın özellikle Tahitili kadınların misafirperverliği denizcilerin akıllarını başlarından aldı. İngiliz denizciler bu adada tam 6 ay boyunca kaldılar ve adeta bir rüyanın içinde yaşadılar. Görev tamamlanıp geminin demir alma vakti geldiğinde mürettebat için deniz hayatına geri dönmek katlanılmaz bir duruma dönüştü. Geminin Tahiti'den ayrılmasından kısa bir süre sonra 28 Nisan 1789'da denizcilik tarihini değiştiren olay gerçekleşti. Bounty isyanı. Kaptanın sert tutumuna daha fazla dayanamayan mürettebat, 2. Kaptan Fletcher Christian önderliğinde isyan bayrağını açtı. Kaptan Blick ve ona sadık kalan 18 denizci isyancılar tarafından küçük bir filikaya bindirilerek okyanusun ortasına ölüme terk edildi. Ancak Kaptan Blick askeri bir daha göstererek o küçük botla tam 6500 kilometre kürek çekerek hayatta kalmayı ve İngiliz ataletine sığınmayı başardı. Bu sırada isyancılar Tahiti'deki cennetlerine geri dönmüşlerdi. Ancak İngiliz donanmasının bu intikam için geleceğini çok iyi biliyorlardı. Fletcher Christian ve yanındaki 8 isyancı denizci kendilerini korumak amacıyla yanlarına 12 Tahitili kadın ve 6 yerli erkek köle alarak Tahiti'den hızla uzaklaştılar. Amaçları İngiliz haritalarında yeri yanlış işaretlenmiş ya da hiç bilinmeyen bir sığınak bulmaktı. İşte bu arayış onları yüzyıllardır sessizliğe gömülmüş olan Pitcairn Adası'na getirdi. 1790 yılında Pitcairn Adası'na yerleşen topluluk 9 İngiliz denizci, 12 Tahitili kadın ve 6 yerli erkek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyordu. İsyancılar arkalarında hiçbir iz bırakmamak için HMS Bounty gemisini adanın koynunda ateşe verip yaktılar.
Artık bu küçük kara parçasında dış dünyadan tamamen izole bir yaşam başlamıştı. Ancak adanın sunduğu verimli topraklar ve bol tatlı suya rağmen toplumsal yapı ilk günden itibaren adaletsizlik üzerine kurulmuştu. Ortaya çıkan bilgiler ve araştırmacıların dikkat çektiği nokta adadaki kadınların paylaşımı konusundaki büyük eşitsizlikti. 9 İngiliz denizcinin her birine bir kadın düşerken geri kalan 3 kadın 6 yerli erkek arasında paylaştırılmıştı. Yerli erkekler adada tamamen köle muamelesi görüyor, ağır işlerde çalıştırılıyor ve sürekli aşağılanıyordu. Bu adaletsiz ortam adada üretilen bir maddeyle birleştiğinde olaylar tamamen kontrolden çıktı. Alkol. Mürettebattan William McCoy adındaki denizci adada bolca bulunan tea bitkisinin köklerini damıtarak yüksek alkollü bir içki üretmeyi başardı. Bu keşif Pitcairn'un tarihsel sürecindeki en büyük kırılma noktalarından biridir. Kısa sürede tam bir alkolüye dönüşen McCoy ve diğer denizciler alkolün verdiği agresiflikle yerli halkına olan baskılarını arttırdılar. Bir gün McCoy kendi yerli kadını balık tutmadığı gerekçesiyle kadına fiziksel şiddet uygulayarak kulağını kopardı. Yaşadığı bu dehşete dayanamayan talihsiz kadın adanın yüksek uçurumlarından atlayarak hayatına son verdi. Kendi kadını ölen McCoy bu kez yerli erkeklerin elindeki kısıtlı kadınlara göz dikti. Bu son haksızlık yerli erkek köleler için bardağı taşıran son damla oldu. Yerli erkekler denizcilerin sarhoş olduğu bir anı kollayarak silahlara ve mühimmatlara ulaştılar. Birkaç saat içinde düzenlenen organize bir saldırıyla aralarında isyanın lideri Fletcher Christian'ın da bulunduğu Avrupalı denizcilerin büyük bir kısmı uykularında ya da tarlalarında katledildi. Pitcairn adası bir gecede kana bulanmıştı. Yerli erkeklerin gerçekleştirdiği bu katliam adadaki güç dengelerini tamamen değiştirdi. Ancak bu olay onların düşündüğü gibi bir özgürlük getirmedi. Yerli erkeklerin amacı adada adil bir düzen kurmak değil, hayatta kalan tüm kadınları kendi aralarında zorla paylaşmaktı. Hatta kadınlara öldürdükleri Avrupalı denizcilerden çok daha sert ve çok daha acımasız davranmaya başladılar. Bu durum Tahitili kadınların kendi aralarında gizli bir ittifak kurmasına yol açtı. Kadınlar kendilerini köle gibi davranan bu 6 yerli erkeği ortadan kaldırmak için bir plan yaptılar. Bir gece erkeklerin derin uykuda olduğu sırada harekete geçen kadınlar baltalar ve bıçaklarla 6 yerli erkeğin tamamını uykuda öldürdüler. Olayların sonunda adadaki erkek nüfusu neredeyse tamamen sıfırlanmıştı. Adada sadece 11 yerli kadın, çocuklar ve katliamlardan bir şekilde saklanarak kurtulmayı başarmış 4 Avrupalı denizci kalmıştı. John Adams, Ned Young, Matthew Knuttel ve alkolik William McCoy. Bu 4 erkekten McCoy yaşadığı alkol krizleri ve suçluluk psikolojisi nedeniyle bir gün intihar ederek hayatına son verdi. Diğer denizci Matthew Knuttel ise alkolün ve yalnızlığın etkisiyle akli dengesini yitirmeye başladı. Kadınları ve çocukları öldüreceğine dair tehditler savurunca John Adams ve Ned Young topluluğun güvenliği için Knuttel'ı resmi bir kararla infaz ettiler. Kısa süre sonra Ned Young da astım hastalığına yenik düşerek ölünce adada yetişkin erkek olarak sadece tek bir kişi kaldı. John Adams. John Adams adada yaşanan bu devasa trajedinin ardından çok büyük bir zihinsel dönüşüm geçirdi. Gemiden kalan tek şeyi yani Bounty'nin kutsal kitabını eline aldı ve kendini dine adadı. Adadaki 11 kadın ve onlarca çocuk için Adams artık sıradan bir kaçak denizci değil, adeta gökten indirilmiş bir lider, dini bir figür ve bir mesih haline gelmişti. Adams adada alkol üretilen tüm bitkileri söktürdü. Çocuklara okuma yazmayı kutsal kitaptan öğretti ve adada katı kuralları olan dindar bir Hristiyan toplumu inşa etmeye başladı. Kendisi tüm kadınlarla birlikte olduğu için adanın nüfusu hızla arttı. Ancak ortaya çıkan çocuklar John Adams'ı kutsal bir baba ve öğretmen olarak kabul ederek büyüdüler. Takvimler 1808 yılını gösterdiğinde Amerikan balina avlama gemisi Topaz su bulma ümidiyle bu haritalarda görünmeyen adaya yanaştı. Kaptan adaya ayak bastığında gözlerine inanamadı. Karşısında gayet akıcı bir İngilizce konuşan, dindar, saygılı ve disiplinli bir gençlik ordusu ve onların başında beyaz sakallarıyla bir lider gibi duran John Adams vardı. 1814 yılında ise İngiliz Kraliyet Donanması adaya resmi olarak ulaştı. Normal şartlarda bir isyancı olarak idam edilmesi gereken John Adams, adada kurduğu bu muazzam Hristiyan düzeni ve dindar toplumu gören İngiliz yetkilileri adeta büyüledi. İngiliz hükümeti geçmişteki isyan suçunu görmezden gelerek Adams'ı affetti ve adanın resmi yöneticisi olarak tanıdı. Pitcairn artık Britanya İmparatorluğu'nun koruması altında resmi yerleşim yeri haline gelmişti. 1829 yılında John Adams'ın ölümünün ardından adada büyük bir yönetim boşluğu doğdu. Bu boşluk dışarıdan gelen ve adanın bu izole, saf yapısını korumak isteyen fırsatçıların dikkatini çekti. Önce adaya George Nobbs adında bir kaçak geldi ve liderliği aldı. Ardından 1832 yılında Joshua Hill adında tuhaf bir karakter adaya ayak bastı. Hill, İngiliz hükümeti tarafından buraya gizli bir vali olarak atandığını iddia eden resmi görünümlü sahte belgeler sundu. Saf ada halkı bu belgelere inandı. Joshua Hill adada kendisine devasa bir saray inşa ettirdi, kendi yasalarını koydu, insanları hapsetti ve adada bir diktatör gibi sefa sürdü. Ancak birkaç yıl sonra İngiliz gemilerinin adaya ziyaretiyle bu adamın hiçbir resmi görevi olmayan profesyonel bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ve adadan prangalar ile sürgün edildi.
1900'lü yıllara gelindiğinde adaya bu kez dini bir figür ulaştı. Hristiyanlığın bir kolu olan 7. Gün Adventistleri mezhebinden bir misyoner adalıların inanç sistemini tamamen değiştirmeyi başardı. Yeni liderin adadaki ilk icraatı inançları gereği adadaki tüm domuzları öldürmesini emretmek oldu. Halk hayvancılık kaynaklarının büyük kısmını kaybetmek anlamına gelen bu emre başta dirense de yeni inançlarına olan bağlılıkları nedeniyle tüm domuzları katletti. Bu mezhep adanın bugünkü resmi inanç yapısını oluşturan en temel süreçlerden biri oldu. Yıllar geçtikçe Kraliçe Victoria adanın resmi varlığını tanıdı. Nüfus çok fazla artınca halkın bir kısmı devlet eliyle Norfolk adasına taşındı. Adaya postaneler kuruldu, pullar basıldı ve Pitcairn adaları resmi bir ülke statüsüne kavuşturuldu. Modern dünyaya entegre olan adada mahkemeler, klinikler ve belediye binaları açıldı. Dışarıdan bakıldığında burası okyanusun ortasında dindar, suçtan uzak ve huzurlu bir İngiliz kolonisi gibi görünüyordu. Ancak araştırmacıların dikkat çektiği nokta John Adams döneminden kalma kapalı toplum yapısını ve akraba evliliklerinin adanın sosyolojik yapısında çok büyük hasarlar bırakmasıydı. Takvimler 2004 yılını gösterdiğinde tüm dünyayı sarsan ve resmi belgelerde Pitcairn cinsel suçlar davası olarak geçen o büyük adli süreç başladı. Adadaki nüfus sadece 60 civarındaydı ve bunun sadece %20'si yetişkin erkekti. İngiliz hükümetinin adaya gönderdiği bağımsız müfettişler ve kolluk kuvvetleri adada onlarca yıldır süre gelen sistematik bir yapıyı ortaya çıkardı. Adadaki 20 yetişkin erkekten 7'sine karşı aralarında çocuk istismarı, tecavüz ve cinsel saldırılarda bulunan tam 55 farklı suçtan resmi dava açıldı. İşin asıl inanılmaz ve tartışılan boyutu ise bu suçlanan 7 kişinin konumuydu. Sanıklardan biri adanın resmi belediye başkanı Steve Criston, diğeri ise adanın resmi suç ceza hakimiydi. Yani adada adaleti sağlamakla görevli olan mekanizmanın kendisi suçun ortağı haline gelmişti. İngiliz hükümeti adaya özel bir mahkeme heyeti, avukatlar ve koruma polisleri gönderdi. Hatta yargılananlar için adaya resmi bir hapishane inşa edildi. Uzun süren yargılamalar sonucunda belediye başkanı dahil 6 kişi suçlu bulunarak bu hapishaneye atıldı, hakim ise beraat etti. Bu olay Pitcairn'ın o dindar ve temiz imajını tamamen yerle bir eden resmi bir belge olarak tarihe geçti. Hapisteki isimler cezalarını tamamlayıp tahliye olduktan sonra adanın yönetim kademesi yine aynı ailelerin ellerinde kalmaya devam etti. Davadan beraat eden hakimin kardeşi Mike Wareham yeni belediye başkanı seçildi ve ikonik bir şekilde çocuk hakları üzerine çalışmalar yapacağını beyan etti. Ancak tarihsel sürecin tekerrürü gibi 2010 yılında Wareham'ın bilgisayarında yapılan resmi incelemelerde yasa dışı çocuk içerikleri bulundu ve kendisi de hapse gönderildi. Bugün Pitcairn adası ortalama 50 kişilik nüfusuyla Büyük Okyanus'un ortasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Adanın şu anki lideri geçmişteki olaylara karışmamış isimlerden biri olan Simon Young. Ancak adada yaşayan insanların neredeyse tamamının soy ağacı incelendiğinde kökenlerin doğrudan isyancı denizci John Adams ve Bounty gemisinin mürettebatına dayandığı görülüyor. Pitcairn adasının bu uzun ve sarsıcı kronolojisi bize gösteriyor ki bir toplumu dış dünyadan tamamen izole edip üzerine ne kadar katı dini kurallar ya da modern kurallar inşa ederseniz edin, temeldeki o adaletsizlik ve şiddet mirası resmi kayıtlarda nesiller boyunca kendisini göstermeye devam ediyor. Bilgisayar ekranındaki bu adli ve tarihi dosyayı şimdilik kapatıyoruz. Ancak Pasifik'in bu küçük adası insan doğasının sınırlarını tartışmak isteyen araştırmacılar için en somut örneklerden biri olmaya devam edecek. Videoyu buraya kadar izlediysen lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutma kanka. Sen abone oldukça bu kardeşin sana bu tür gizemli ve esrarengiz olayları anlatmaya devam edecek. O yüzden abone ol kanki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.